Herkese merhabalar. Bu videomuzda role nedir? Role nasıl çalışır? Rolenin çeşitleri nelerdir? Rolenin kullanıldığı yerler nelerdir? Arduino'da roleyi nasıl kullanabiliriz? Bunun hakkında genel bilgiler vereceğim. Hemen sağ tarafta Arduino'da kullanacağımız modülle birlikte bir rolemiz var. Hemen sol tarafta ise sade bir rolemiz var. Role kendisine uygulanan küçük akım ve gerilimle daha yüksek akım ve gerilimde çalışan bir cihazı kontrol edebilen bir devre elemanı. Rolenin içerisinde bobin, paletler ve kontaklar olmak üzere 3 temel parça bulunmakta. Rolenin mantığı şu şekilde. Şurada demir bir nüvemiz var içerisinde. Bunun üzerine sarılı olan bir bobinimiz var. Buna bağlı olan sabit bir metal ve hareketli olan da bir tane paletimiz var. Dışarıya çıkış alabileceğimizde kontaklarımız var. Normalde palete bağlı olan ortak ucumuz bir tane kontağa temas etmekte. Eğer bobin enerjilenirse burada bir bobin ve demir nüve olduğu için bir elektromıknatıs oluşacak. Elektromıknatıs oluştuğu için de şuradaki mıknatıslı demir şuradaki demir paleti kendine doğru çekecek. Kendine doğru çektiği zaman bakın şuradaki kontak kısmı normalde buradan ayrılacak ve şuradaki kontağı kapatacak. Normal çalışma prensibi bu şekilde. Bakın yan tarafta bobin enerjilenmiş. Kontağını paleti kendine doğru çekmiş ve ne oldu? Bakın buradaki kontak uçlarından ayrılıp şuradaki kontak ucunu kapatmış oldu. İşte bu mantıkla biz birçok devrede bu roleyi kullanabilmekteyiz. İster ilk konumdaki kontak uçlarını kullanırsınız. 1 ve 3 numarayı. İsterseniz bobin enerjilendiğinde 1 ve 2'yi kullanarak çok farklı devreler yapabilirsiniz. Burada da iç yapısı resim halinde gözükmekte. Burada bir bobinimiz var. Bunun içerisinde bakın şu ortada bir demir nüve var. Şurada bobinin uçları var. Buradan bobine enerji verdiğimiz zaman burada bir elektromıknatıs oluşuyor. Şurası sabit bir parça. Şurası da hareketli bir parça. Dikkat ederseniz hareketli parçanın aslında bir ucu normalde kontak görevi görüyor. Ve bu uç yukarıda bakın kontağın bir tanesine bobin çalışmazken temas ediyor. Normalde kapalı, yani normali closed demek İngilizce NC. Burada normali open demek, normalde açık demek. Şu kontağın arası açık, bununla bu kontak birbirine yapışık. Bobinin paleti enerjilendiğinde aşağıya doğru indiği zaman buradaki uç buraya temas ederek şu iki ucu kısa devretmiş olacak. Şu an şu iki uç kısa devre. O yüzden bazı devrelerde bobin çalışmazken şu iki ucu arasına mesela bir lamba bağlanır. Devrede enerji olmadığı bu şekilde belli olur ya da bobinin çalışmadığı. Şu iki uca da bir lamba bağlanıldığında bobin enerjilendiğinde bu yanar. Enerjilenmediğinde bu yanar. Bu şekilde iki çeşitli bir kontrol yapma imkanı da elde edebilmekteyiz. Rolelerin görünüşü itibariyle yapısı bu şekilde. Bakın burada da şurası rolemiz. Rolenin üst taraflarında role ile ilgili bilgiler yer almakta. Şu şekilde biraz kameraya yakın tutalım. Şurada bakın 5 voltluk bir role olduğunu, DC dediği doğru akımda kullanılabilen bir role olduğunu göstermiş. Burada işte markalar var. Şu alt tarafta da role kontaklarının dayanabileceği akım miktarı ve gerilim miktarı var. 10 amper 250 volt AC alternatif akımda bunun kontaklarını kullanabilirsiniz demiş. 10 amper tabi yüksek bir amper, yani bu devamlı bunun üzerinde taşıyacak bir amperi bu rolede kullanmanız çok uygun olmaz. Test amaçlı devrelerde bunu kullanabilirsiniz. Bir lamba gibi düşük güçlü devreleri bununla çalıştırma imkanınız mevcut. Buna benzer ikinci bir rolemiz var. O da burada. Panasonic markasıymış. 12 voltluk bir role bu da. Şurada da yazıyor bakın 12 volt diye. Bu da doğru akımda kullanabileceğimiz bir roleymiş. Kontakları yine 10 amper 125 volta dayanabilen bir role olduğunu buradan gösterebiliyoruz. Hemen şöyle alt tarafını çeviriyorum. Role kontaklarının burada kontak mı bobin mi olduğunu gösteriyor. Şurada bir bağlantı şeması var. Şu uçla bu uç arasının bakın bobin olduğunu göstermiş. Şurada. Demek ki bu uç arasına bobinleri beslemek için enerji vereceğiz. Şuranın ortak uç olduğunu, yani C ucun olduğunu, şuranın normalde açık NO yazmış. Buranın da normalde kapalı NC kontağı olduğunu göstermiş. Eğer NO'yu kullanacaksak şu iki ucu kullanacağız. NC'yi kullanacaksak şu iki ucu kullanacağımızı burada belirtmiş. Hemen Arduino ile ilgili kontağımıza bakalım. Bunun da alt tarafında şemasını çizmiş üretici firma. Demiş ki bobin uçları bu. Bakın aynı şekilde bunun da bobin uçları. Şöyle
Bu taraftan da bakacak olursak bobin uçlarımız şu ikisiydi. Bakın ortak uç. Kontaklar buraya yapışmış. Şurası normalde kapalı uçlar. Şurası da normalde açık uçlar. Yani şöyle çevirdiğim zaman şurası ortak ucum olacak. Şurası normalde açık. Şurası da normalde kapalı. Normalde açık dediğim ne? Bobin enerjilendiğinde şu ikisi kapanacak. Bobin enerjilenmediğinde de şu ikisi kapalı olmuş olacak. Modülümüzü elimize almışken bunun üzerinden de devam edelim. Bunların üzerinde 2 tane led diyotum var. Bir tanesi güç ledi. Roleye enerji verdiğimizde bu güç ledi yanmakta. Role kontağını çektiğinde de buradaki yeşil ledimiz yanmakta. Bu da bize en azından haber veriyor devremizin çalışıp çalışmadığını. Bunun haricinde bakın şurada VCC var. Bu Arduino'da artı 5 volta gidecek. GND'miz Arduino'da eksiye gidecek. İnde Arduino'da kodlama yaparken hangi pini kullanıyorsak dijital pinlerden o pine bağlantısını buradan yapacağız. Dışarıya bağlantımızı da buradaki uçlardan almış olacağız. Bu tür rolelerin dediğim gibi en büyük avantajları Arduino'muz bizim 5 voltta çalışmakta. Buradan bakın 5 volt vereceğiz ama çıkışından 220 voltluk cihazları kontrol edeceğiz. Bu çok büyük bir avantaj. Çok düşük gerilimlerle ve çok küçük akımlarla siz çok büyük devreleri kumanda edebiliyorsunuz. Bu rolelerin tümleşik birden fazla kontrol edilebilen çeşitleri var. Mesela bakın burada ikili olan modülü var. Burada 2 tane role modülümüz var. 2 farklı işlemle 2 tane farklı çıkışı burada kontrol edebiliriz. Bunların 4'lüsü, 8'lisi daha fazla olanları mevcut piyasada. Bunların voltaj değerleri de farklı olabiliyor. 5 volt ya da 12 volt gibi. Yani eğer siz Arduino içerisinde basit devreler yapacaksanız satın alırken buradaki 5 volt ibaresini kullanırsanız harici bir gerilime ihtiyaç duymazsınız. Ama biraz daha güçlü bir devreleri kontrol etmek istiyorsanız, roleniz biraz daha güçlü olsun diyorsanız, 12 voltluk role kullanmak istiyorsanız harici bir güç kaynağı ile hem Arduino'nuzu beslemeniz ve rolenize enerji vermeniz gerekecektir. Bu rolelerin daha büyükleri var, sanayide kullanılanları. Onlara biz kontaktör adını veriyoruz. Onlar daha yüksek akımları bu şekilde anahtarlamada kullanılabiliyor. Role çeşitlerinden de değinecek olursak piyasada bunların daha farklı çeşitleri var. Tabi bunlar küçük güçlü roleler. Daha farklı çeşitli olanları reed role dediğimiz roleler var. İçerisinde 2 tane kontak bulunan ve içi asal gaz ile doldurulmuş bir role tipidir. Termik rolelerimiz var. Kontak durumları ortamdaki ısıya göre değişen roleler bunlar. Solid state role yani katı hal roleler. Bunlarda mekanik parçası yok ve aşırı yüksek akım değerlerine kadar dayanabilen rolelerdir. Kaçak akım roleleri var. İşte elektrik panolarında bulunan elektrik devresinin çalışma esnasında ortaya çıkan kaçak akımları algılayan ve devreyi kesen bir role çeşidi. Aşırı akım roleleri var. Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararı önlemek amacıyla kullanılan roleler. Zaman roleleri var. Bunların kontakları ayarladığımız zaman sonrasında kapanan ya da açılan rolelerdir. Bunlar roleler içerisinde çok fazla kullanılan çeşitleridir. Rolelerin kullanım alanları yine çeşitlerine göre değişmekte. Yüksek akımlı devrelerin kontrolünde çok kullanılmakta. Alarm sistemlerinde, elektrikli ev aletlerinde, panolarda sıkça bu tarz roleler kullanılabilmekte. Peki Arduino içerisinde biz bu tarz cihazların nerelerde kullanabiliriz? İşte buraya 5 volt verdik. Burada 220 volt çalıştırabilen herhangi bir cihazda kullanabiliriz. Yani bu sayede ne yapabiliriz? İşte ev elektriğinde çalışan bir lamba devresi, ışık şiddetine göre çalışan bir elektrik devresi, örneğin sokak lambası devresinde, pır sensör devresi, işte bir merdiven otomatiği devresinde, toprak nem sensörü devresi, toprağın nemini algılayarak bir su motorunu çalıştırmak, işte toprak kuruysa toprağa su vermek, toprak nemlendiğinde suyu kesmek gibi bu tarz devreler, projeler oluşturarak bu Arduino modülünü bu şekilde kullanma imkanımız mevcut. Bu videomuzda bu rolemizi anlattık. Ne işe yaradığını anlattık. Yapısının ne olduğundan bahsettik. Şimdi artık bundan sonraki videolarımızda bu role ile yapacağımız Arduino projelerinden bahsedeceğiz. Bundan sonraki videolarımızı da izlemeye devam edin. Bu rolelerle ilgili önemli bir bilgi paylaşalım. Bu çoğu yerde paylaşılmamış. Aslında satın aldığınız roleyi Arduino devrelerinde kullandığınız zaman bazen devrenizin çalışmadığını fark edeceksiniz. Bunun nedeni şudur. Burada bir tane sinyal pinimiz var.
Şuradaki sinyal pini. Bu roleyi kontrol etmek için kullanılan bir pin. Bu pin aktif düşük veya aktif yüksek olmak üzere iki durumda çalışır. Yani aktif düşük durumda role sinyal pinine düşük bir sinyal uyguladığımızda role tetiklenir. Aktif yüksek durumda ise role sinyal pinine yüksek bir sinyal uyguladığımızda role tetiklenir. Eğer roleniz aktif düşük bir role ise buradaki sinyal pinine 3.3 voltun altında bir voltaj vermeniz gerekecektir. Bunu ya devrenizde bir gerilim bölücü kullanarak dirençler yardımıyla devre oluşturursunuz ya da Arduino kodlamasında 0 volt yani low sinyali göndererek bunu yapabilirsiniz. Eğer roleniz aktif yüksek bir role ise sinyal pinine 3.3 volt üzerinde bir voltaj vermeniz gerekir. Bunu yine Arduino kodlamasında 5 volt yani high sinyali göndererek yapabilirsiniz. Eğer roleniz aktif yüksek bir role ise kodlamanızda bir farklılık olmayacaktır. Normal kodlamanızı uygulayacaksınız. Ama aktif düşük bir role ise kodlamalarda high yerine low yazmanız lazım. Sadece role sinyalini tetikleyebilmek için. Peki rolenizin aktif düşük mü ya da aktif yüksek mi olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Şöyle öğrenebiliriz. Arduino'muzu buraya alalım. Şu şekilde rolemize pin bağlantılarını yapalım. Evet, kırmızı VCC'ymiş. Kırmızıyı Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Şu şekilde. Hemen yanındaki kahverengiymiş. Kahverengiyi de GND'ye bağlıyorum. Bakın şu an rolemiz çalıştı. Şimdi rolemizin çektiğini nereden anlayacağım? Şuradaki yeşil ışık yandığında anlayacağım. Burada siyah ucum benim in girişi yani sinyal girişi. Şimdi bu sinyal girişini ben artı 5 volt vereceğim buraya. Şurada bir 5 volt sinyalim var. Buraya bağlıyorum. Rolem çekmedi. 3.3 volt verelim. Bakın burada da rolem çekmedi. Şimdi bu aktif yüksek bir role değil. Yani 5 volt sinyalle çalışmayan bir role. Bunu GND'ye vereceğim. Bakın GND sinyal uyguladığımda role çalıştı. Aktif düşük bir role. Çoğunlukla bakıyorum devrelere. Role ile ilgili sadece tek bir devre yapılmış. Yanıp sönen lamba devresi. Tabi burada yanıp sönen lamba devresinde roleye verdiğiniz kodlarda low komutunda role normalde çalışıyor. High'da çalışmıyor. Onun haricinde farklı devre yapan uygulamalar pek yok. Bununla LDR uygulaması yapabilirsiniz. Pır sensör uygulaması yapabilirsiniz. Butonlu anahtarlı çalıştırma uygulaması yapabilirsiniz. Toprak nem sensör uygulaması yapabilirsiniz. Bunların hepsini yapacağız biz. Bu uygulamaları yaparken bu şekilde aktif düşük bir role kullanırsanız kodlamanızı değiştirmeniz lazım. Yoksa kodlamanız çalışmayacaktır. Devreniz de çalışmayacaktır. Bu da sizler için bir püf noktası olsun. Roleniz en azından aktif düşük role mi ya da aktif yüksek role mi bu şekilde de test etme imkanımız mevcut diyebiliriz. Şu şekilde bağlantılarımızı buradan sökelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa, video ile ilgili sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.